BJ Design'den herkese merhaba. Benim adım Burcu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Instagram'dan bir takipçimin fotoğrafını gönderdiği bir çantanın anlatımını yapacağım. Normalde kendi tasarımım olmayan çantaların anlatımını yapmayı çok sevmiyorum. Ancak hem Instagram'daki o takipçimin hevesini kırmak istemedim. Çok güzel yazmıştı. Hem de şöyle Türk kanallarında çantanın anlatımını görmediğim için sadece Pinterest'te gördüm. O nedenle bu çantanın anlatımını yapmak istedim. Çok böyle tombalak, tatlı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Gayet sevimli oldu. Ahşap saplar kullandım. Böyle gold bir fermuarla. Bayağı geniş. İçini doldurdum yine. Şöyle göstereyim. İçine yine astar var. Bu şekilde hazırladım ben. Yani resimde gördüğüme benzer bir şekilde yapmaya çalıştım. Tabii ki sayılar vesaire değişmiş olabilir. Ama sistem olarak çanta bu şekilde açıldığında dümdüz oluyor. Kullanırken de kapattığınızda böyle tombalak tatlı bir çanta haline geliyor. Ben oldukça beğendim. Umarım da faydalı olur o takipçim için de sizin için de. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Ve isterseniz başlayalım. Çantamızın yapımı için rafya ip kullanacağız. Şu şekilde 100 gramlık rafya iplerden. Bunlardan 3 tane temin ettim ama kaç tane gittiğini en sonunda zaten söyleyeceğim. Bunlar daha yumuşak ipler olduğu için kağıt ipe göre örümü çok daha kolay. Ahşap böyle saplar aldım. Boyutunu şöyle göstereyim. Ahşap saplar aldım. 2 tane. 1 tane fermuar aldım. Ve tabanı içinde şöyle bir aparat aldım. Bunun nasıl takıldığını da videonun sonunda göstereceğim. Çantanın tabanının kolay eskimemesi için kullandığımız bir aparat bu. Bunu da göstereceğim. 3 mm tığ ile öreceğim. Ben malzemelerimi Angel Hobby'den aldım. Angel çanta aksesuarları. Ankara'da bir firma burası. Ben Ankara'da ikamet ettiğim için ve mağaza çok büyük olduğu için orayı seviyorum. Özellikle hani yeni başlayanlar için inanılmaz malzemeler var. Çantayla ilgili ne arıyorsanız orada bulabilirsiniz. Ama onun haricinde Ankara'da yaşamıyorsanız eğer internetten de sipariş verebilirsiniz. Web sitesi üzerinden. İnternetten sipariş biliyorsunuz hani bazen riskli olabilir ama bu firma çok güvenilir. Hemen ikinci günde elinize ulaşmış olacaktır. Set halinde bu şekilde de isteyebilirsiniz oradan. Ben zaten ayrı ayrı linklerini paylaşacağım. İsterseniz renkleri de değiştirebilirsiniz. Hazırsak başlayalım. 12 tane zincir yaparak başlıyorum. Birincisi kilit. Bunu kullanmayacağız. 12 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. İp alıyorum. 2 tanesini geçiyorum. Üçüncüsüne. 2 tane geçip üçüncüsüne giriyorum. İp çektim. 3 ilmeğim var. Hepsini tek seferde aldım. Bu yarım trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. Hepsinin içinden ip geçiriyorum. Yarım trabzan yaparak zincirin başına kadar geleceğim. Hepsini aynı yapıyorum. Farklı bir şey yapmıyorum. Bazen yeni başlayan arkadaşlar buraya geçtiğim zaman kızıyorsunuz ama video çok uzun olmasın diye yapıyorum bunu. Sıra sonuna kadar dediğimde aynı işlemler tekrar olduğunda aslında videoyu durduruyorum. Şimdi ilk birkaç sırada buraya olabildiğince göstermeye çalışayım. Şurada bir tane zincirim kaldı. Burayı sayıyorum. Şu dönüşte kullandığımız zincir vardı ya, 2 tane bırakmıştık. Onu da yarım trabzan kabul edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yarım trabzanım var. Bir tane de zincirim kaldı. İp alıyorum. Bu zincirin içine aynısından 4 tane yapacağım. Burada köşe dönüyoruz çünkü. Giriyorum. 1. Aynı yere 2, aynı yere 3, tekrar 4. 4 tane zincirle döndüm, yarım trabzanla döndüm.
Sıradan devam ediyorum. Bakın bunun son 10. yarım trabzanın tam karşısına gelecek şekilde. Buraya yarım trabzan yaparak devam ediyorum. Bu tarafta 10 yaptığımız için diğer tarafta da 10 tane yarım trabzan olması gerekiyor. Şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. İp aldım, çevirdim. Yine 10 tane. Şunun üzerindeki bu zincir, buraya tekrar girmeyin. Bakın. Şuna tekrar girmeyin. Buradan başlıyorum. Yoksa sayı artar. Toplam 10 tane ikili trabzan yapıyorum. Kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi bunu işaretleyelim. Şimdi 4 tane olan yere geldik. 1, 2, 3, 4 tane yapmıştık buraya. Her birine çift yapacağım. Birinciye giriyorum. 1. Aynı yere 2. Bir sonrakine geçtim. 1. Aynı yere 2. Bir sonrakine geçtim. 1. Aynı yere 2. Sonuncusu 1 ve 2. Yani 4 yerine 8 tane yapmış olmam lazım. 2, 4, 6, 8 tane. İp alıyorum. Sıradakinden devam ediyorum. Sıra bitimine kadar toplam 10 tane olması gerekiyor. Bu ilk yaptığımı da işaretleyeceğim. Şunu düz olan kısmı, daha doğrusu köşeyi dışarıya bırakabilmek için. Sonuncusunu, bu 2 tane zincir çektiğimiz yer var ya, oraya yapmayı unutmayın. Yani toplam 10 tane olduğuna lütfen emin olun. O zincir biraz küçük görünüyor çünkü. Şöyle bakalım, şu düz olandı. 2, 4, 6, 8, 10 tane. Tekrar zincir çekiyorum. 2 tane. İsterseniz 3 de çekebilirsiniz ama pot durmasını yapıyorum ben. Bu şekilde daha düzgün duruyor. İp aldım, döndüm. Yine aynı şekilde bakın, bunun üzerindeki burası olduğu için bir sonrakinden başlayacağız. Yani şu deliği kullanmıyoruz. Bir sonrakinden başlıyorum. 2, 3, 4, 8, 9, 10 tane yapıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane. İşaretleyiciyi tekrar takıyorum. Şimdi bu köşeyi bu sefer, burada 8 tane vardı, 4 tane artırıp 12 tane yapacağız. Bir tek bir çift şeklinde. Birincisi tek, çift. Yani aynı yere 2 tane.
Bir sonraki tek. Sıradakine geçiyorum. 2 tane. Bir sonraki tek. Bir sonraki çift. Tek. Bir sonraki çift. Zaten şöyle köşeyi dönerken toplamda 4 tane artmış olması lazım. İlk başta 4 ile başladığımız için. Ayrıca tekle başladığınızda sırayı, şurayı, köşeyi çiftle bitirmeniz lazım. Burada tekle başlıyorsanız çiftle biter. Yani buraya atıyorum tek denk geldiyse bir yerde yanlış yapmışsınız demektir. Bir de sayabilirsiniz. 8'di. Bir önceki sırada 4 artması lazım. 12 yani. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olması lazım. İşaretleyiciyi çıkartıyorum. Düz olan kısmı yani 10 tane yarım sık iğneyi yaparak sırayı bitireceğim. Bu işaretleyici de tekrar takalım, karışmasın. İki. Şuraya bakın, şöyle havada duruyor. Şuraya bir tane yapıyorum. Şu zincirin olduğu kısma da yani şunun içine de bir tane yapıyorum. Yani zincirin üstünü unutmayın, sayımız değişmesin. Yine kontrol edelim. 2, 4, 6, 8, 10 tane. 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Çeviriyorum. Bunu yine geçiyorum bakın. Bir sonrakinden başlıyorum. 10 tane yarım trabzan. Bir önceki sırada bir tek bir çift yapmıştık. Örgüyü de ters çevirdiğimiz için bakın en son çiftle bitmiş. Yani şöyle bitirmiştik çünkü. Burada şurada çiftle bitirmiştik. Örgüde ters çevirince çiftin üstüne tek denk gelecek. O yüzden de çirkin görünmeyecek zaten. Şimdi bir öncekinde bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi 2 tek bir çift yapıyorum. Birincisine bir tane. İkinciye geçtim. 1. Üçüncüye geçiyorum. Çift. Yani 1 1 1 1 2 1 1 2 şeklinde bu köşeyi tamamlayacağım. 1 1 2 2 1 1 2 bu şekilde sırayı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi yine tekle başladık. Burada çiftle bitirmemiz gerekiyor. Kaçtı en son? 12 idi. 4 daha 16 tane olması lazım. Bunları sayabilirsiniz. Kontrol edin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane. Çıkartıp düz bir şekilde sona kadar gidiyorum. Sırayı tamamladıktan sonra buraya kadar yine geldim. Aynı diye oraları göstermiyorum. Düz. Bir üst sıraya çıktım. Ne yapmıştık? 2 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 3 tek bir çift yapacağız. Bir tane. Sıradakine bir tane. Bir sonrakine bir tane. 3 tane tek yaptım. Bir sonrakine 2 tane yapıyorum. Yani çift yapıyorum. Aynı yere ikinciyi yapıyorum.
tek 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 çift şeklinde sırayı tamamlayacağım. Tamamladım. Şimdi bir önceki sırada 16 idi. 4 tane daha artacak. 20 olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane. İşaretleyici çıkartıp düz olan kısmı örüyorum. Bir sonraki sırada tekrar göstereyim. Çünkü bu şekilde devam edecek. Bir önceki sırada ne yapmıştık? 3 tek bir çift yapmıştık. Şimdi 4 tek bir çift yapıyorum. Birincisi bir tane. İkinciye girdim. Bir tane. Üçüncüye girdim. Bir tane. Dördüncüye girdim. Bir tane. Ve buna çift yapıyorum. Bir, iki, üç, 4 tane tek, bir tane çift şeklinde tamamlayacağım. Şimdi bundan sonrası aynı şekilde devam ettiği için tekrar aynı şeyleri anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi böyle bir parça oluşturacağız. Şöyle bakın. Böyle bir parça oluşturacağız. Bunu da tamamlayayım. Ondan sonra ölçü ve sayı olarak ne kadar olduğunu söyleyeyim. Şimdi biten parçaları bir tarif edeyim öncelikle. 2 tane bundan yaptık biliyorsunuz. Şurada 16 tane sıra var. Şöyle göstereyim. Şuradan başlıyorum saymaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sıra. Şurası da ilk 10 tanesini geçiyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tanesini geçtikten sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tek bir çift. 13 tek bir çift olan sırayı da tamamlayıp ondan sonra bıraktım. Bu şekilde. Şimdi bunun üzerine anlatacağım size. Şunu yapacağız. Buradan çantanın üst kısmında fermuarının olacağı yere kadar şöyle göstereyim. Şöyle fermuara takacağımız bölümü oluşturacağız. Diğer parça da buraya gelecek. Bu şekilde bir parça oluşturacağız. Onu da nasıl yapacağız? Şunun üzerinden anlatayım. Burada kalmış oluyorsunuz zaten. Bu ipten devam edebilirsiniz. Ben koparmış bulundum. Buradan tekrar bağlayacağım. Şöyle içine giriyorum. İlk trabzanın içine giriyorum. Buradan ipi bağlıyorum. Aynı noktaya tekrar girip sık iğne yapıyorum. Şimdi buralar yarım trabzan şeklinde olduğu için bir buna bir tane şu boşluğa giriyorum. 2 tane yani. Bir tane boşluğa giriyorum. Bir tane trabzanın içine giriyorum. Bir tane boşluğa giriyorum. Şimdi burada kaç tane sık iğne olacaksa, yani elinizin sıkılığına göre değişir. Çünkü burada fark ettiyseniz bunlar yarım trabzan. Bunun üzerine illa 2 tane yapacaksınız diye bir şey yok. Burada kaç tane sık iğne yapıyorsanız diğerinde de mutlaka aynı şekilde yapın. Yani şuradaki sık iğne sayınızla buradaki de mutlaka aynı olsun. Ben bu sistemle yaptım. Bir tane boşluğa, bir tane trabzanın içine. Zaten sık iğnenin de aslında bir sonrakinin gelmesi gereken yer de belli oluyor. Çünkü sonuçta aradaki boşluklar, yani sık iğnenin kapladığı alan belli. Böyle kastırma yapmayacak şekilde yaptım. Diğerini de aynı şekilde yapayım. Ben sayayım ama yine de size şeyini söyleyeyim. Kaç tane sık iğne oluşturduğumu söyleyeyim.
sırayı tamamladım. Burada toplamda 52 tane ilmek oluştu bende, bilginiz olsun. Ölçüleriniz, sayılarınız farklı olabilir tabii ama ben benimkinin bütün sayılarını veriyorum. Bunu da şeye göre ayarladım. Fermuarımın büyüklüğüne göre ayarladım. Bu fermuarın ölçülerini, işte ipin kodu vesaire hepsinin linkini zaten açıklamada var. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine sık iğne yaparak devam edeceğim. Yani git gel şeklinde sık iğne yapıyorum. Toplam şuradan bakalım kaç sıra yaptıysam aynı şekilde oluşturacağım. Bunun altında bir tane var. Burada bir sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra. 11 sıra yapacağım. Bitirip ondan sonra da şu arasını nasıl yaptığımı göstereceğim. Bunu böyle katlı durması için yaptım özellikle. Buradan devam ediyorum. Ve 11 sıra sonra diğer kısmını göstereceğim. 11 sırayı tamamladım. Son ilmeğimi de örüyorum. Bir zincir çekip ipi kesiyorum. Çıkartalım içinden. Şimdi şu kısmına aynen şöyle bir işlem yapacağız. Böyle katlı durabilmesi için. İğneyi alıyorum. Şöyle 1 metre kadar bir ip geçireceğim. Şöyle katlıyorum buradan. İlk yaptığımız sık iğne sırası. Bakın buradan ilmek çıkartmıştık ya. O sırayı katlıyorum şöyle. Şimdi buradan geçiriyorum. Tek kat yaptım. İstiyorsanız çift kat da yapabilirsiniz. Şunu da şöyle arada bırakalım. Bakın tekrar üzerinden buradan girip alttan çıkıyorum. Şunu da arada bırakıyorum. Sıkışsın oraya. Tekrar bu tarafa aldım. Yani hep sağdan girip soldan çıkıyorum. Öyle düşünün. Bakın şöyle burayı dikiyorum gibi düşünün. Yani hep sağdan girip soldan çıkarak bu sırayı dikiyorum. Bir sık iğne sırasını, yani ilk yaptığımız sık iğne sırasını dikerek böyle devam edeceğim. Şöyle katlayabilirsiniz isterseniz. Üstünden girip altından çıkıyorum. Evet. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Yan parça için öncelikle 26 tane zincir çekeceğim. Bu kilit, bunu kullanmıyorum. 26 tane zincir çekiyorum. Son zincir bırakıyorum. Bir öncekinin içine gireceğim ama şu arkadaki boşluklarından şöyle çevirelim. Şu arkadaki tek tarafını alıyorum. Burada 2 tane bıraktım. Burada tek bıraktım. İçinden çıkarttım. 2 ilmeğim var. Sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İlk sıra biraz zor olabilir. Arka taraflarını kullanarak sık iğne yapıyorum. Bakın şeyimiz bu, zincirimiz bu. Normalde şuradan alıyoruz, şöyle alıyoruz. 2 tane bu tarafta bırakıyoruz ama o zaman boşluk oluyor. Şuradaki tek tarafını alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıra başına kadar hepsine bir tane sık iğne yapıp 25 tane sık iğne elde edelim.
Sıranın sonuna geliyorum. Son zincirin içine de bir tane sık iğne yaptım. Dediğim gibi 25 tane sık iğne olacak şu kilitte. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi aynı noktanın içine tekrar giriyorum. İp çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği tığımdakinden kaydırıyorum. Bir sonrakine geçtim. İp çıkardım. Çıkardığım ilmeği tığımdakinden kaydırdım. Yani iz sürme gibi şu an kaydırma yaparak bir sıra ilerleyeceğiz. Örgünün başına geleceğiz tekrar. İp çekiyorum ve kaydırıyorum. Bunu örgünün daha kalın olması için yapacağım. Yan parça olduğu için daha muntazam duracak bu şekilde. Bunu yaparken de çok aşırı sıkı yapmayın. Çok bol da yapmayın, çok sıkı da yapmayın lütfen. Sıkıştırma olmasın, böyle kastırma yapmasın örgü. Ördüğünüz kalınlıkta şu şekilde bakın kalınlaştırıyorum şu anda. Bir sıra kaydırma yapalım. Sona geldim. İlk yaptığımız sık iğnenin de tepe noktasından kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bakın bu şekilde kalınlaşmış oldu. Böyle daha sert ve düzgün duracak yan parçamız. Zincir çekiyorum. İlkine normal sık iğne yapıyorum. Bir tane. İkincisine bakın bunun dip noktasına, yani şuraya, normalde şuraya girmem lazım. Buraya değil de altındaki sık iğnenin en altına, yani şuraya giriyorum. O bıraktığımız ikili kısımlar vardı ya, oraya giriyorum. İp aldım, çektim, biraz uzattım tabii. İçinden geçirdim. Bir sonrakine normal sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinin dip noktasından, bakın şuradan ikili bir şekilde giriyorum. İp aldım. Uzun bir sık iğne yaptım. Bir sonrakine kısa. Bir sonrakine uzun. Bir uzun, bir kısa, bir uzun, bir kısa şeklinde sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna geliyorum. Son uzun ve kısayla bitiriyorum. Bir zincir çektim, ters çevirdim. Şimdi yine aynı noktadan başlayarak bir sıra kaydırma yapacağım. Yani örgünün arkasında hep kaydırma yapıyoruz. Ön tarafını da modeli kuruyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Bakın bir sonrakine giriyorum. Tığımdakinden kaydırıyorum. Bu şekilde örgünün başına gelmiş oluyoruz. Ön tarafında da, örgünün ön tarafında da modeli kuruyoruz. Sona geldiğinizde şu son ilmeği unutmayın lütfen. Şurada bir tane daha kalıyor. Onu da örüyorum. İsterseniz arada 25 tane olup olmadığını kontrol edebilirsiniz, sayarsınız. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Örgünün ön tarafı zaten daha belli, bakın. Arka taraf daha değişik. Ön tarafına geldiğimde şimdi uzunları, kısaların üzerine uzun, uzunların üzerine kısa yapacağım. Dolayısıyla bakın şu uzun, şu kısa çok belli. Bunun ilk sık iğnenin dip noktasından altından giriyorum ve uzun yapıyorum. Bir sonraki bakın uzun, uzunun üst tarafından giriyorum. Bir sonraki kısa, kısanın altından, uzunun üstünden. Yani yine bir kısa, bir uzun sık iğne yapıyorum. Kısanın altından girerek uzun yapıyorum. Uzunun üstünden girerek
kısa yapıyorum. Şöyle bir görünüm olacak. Bir uzun bir kısa, bir uzun bir kısa şeklinde. Böyle uzun bir parça yapacağız. Yan parçayı oluşturuyoruz şu anda. Ne kadar uzunlukta yaptığımı sayı ve ölçü olarak bitirdiğimde söyleyeceğim. Aynı şekilde işlemlere bir süre çünkü böyle devam edeceğiz. Arka sıralar hep kaydırma. Ön tarafta da modeli kurarak ilerleyelim. Biraz ilerledim, tekrar göstermek istiyorum. Şimdi bir sırada kısa ile başlıyoruz. Bakın uzunun hemen üstünde zincir çektikten sonra uzunun üstüne kısa denk geliyor. Kısa ile başlıyorum. Bir sonraki uzun. Bir sonraki uzunun üstüne kısa. Kısanın üzerine uzun. Şimdi bir sıra dediğim gibi bu kısa ile başlıyor. Bir sonraki sırayı tekrar göstereceğim. O uzunla başlıyor çünkü. Yani sıranız birincisinde kısaysa bir sonrakinde uzunla başlar. Bu sırayı bitireyim, tekrar göstereyim. Sırayı tamamladım. Kısa ile başladığınızda kısa ile biter. Onu da söylemiş olayım. Kısayı da yaptım. Yapamadım. Zincir çektim. Arka taraf biliyorsunuz tamamen kaydırma. Sıra sonuna kadar gelip bir sonraki sırayı tekrar göstereceğim. Sıra sonuna geldim. Zincir çektim. Döndüm. Bakın bir öncekinde kısa ile başladığım için bu sırada uzunla başlıyorum. Uzun, bir sonraki kısa. Uzun. Uzunun üzerine kısa. Bakın çok tatlı, çok güzel böyle hasır görünümlü bir parça oluyor. Uzun bir parça yapacağız. Yan parçamız bu biliyorsunuz. Ne kadar yaptığımı bitirdiğimde söyleyeceğim. Bu yan körük kısmını tamamladım. Burası oldukça uzun bir parça. Şöyle oldu. Tamamını tabii şeye sığdıramıyorum. Şu anda ekrana sığdıramıyorum ama bunu 90 santim ördüm. Buna sıra vermeyeceğim. Sıra sayısı vermeyeceğim ama 90 santimetre kadar ördüm. Çünkü bunu şöyle ayarladım. Şimdi bu parçamızın şuradan şuraya kadar mesafe 54 santimetre. 54 santimetre zaten bunun etrafını sarması için var. Bir de buradan biliyorsunuz sap takacağız. Onu da göstereyim. Şimdi sapı böyle taktığımda buradan 18 santimetre şey oluyor. Mesafe almış oluyor. Şurası 18 santimetre. O şekilde ayarlayacağım. 18 bu taraftan, 18 de bu taraftan şöyle gidecek. Şu arada da bu parçanın çevresi kadar, yani şurası kadar bir mesafe kalması gerekiyor. Dolayısıyla şöyle tekrar gösterelim. Şurası 54 santimetre artı 18 artı 18 şeklinde yaptım. Dolayısıyla 54 18 18 90 santimetre. Parçaların her birinin içine bu şekilde kumaşlar diktim. Bakın astar yapmak böyle çantalar için çok basit. Her birisi için ayrı ayrı üzerine koyup etrafından çizip kesip dikiyorsunuz. Şöyle, bunun da tabii bu kısımlarını boş bırakarak, buradan 18 santim boş bırakarak iki tarafından da bakın böyle bu şekilde buna bu parçayı da diktim ve diğer parçayı da diktim. Şimdi şöyle iki tane parçanın ortasına biliyorsunuz şuraya fermuar denk gelecek. Buraya fermuar dikeceğiz. Bunu isterseniz bu aşamada dikip sonra çantanın kenarıyla birleştirebilirsiniz veya önce parçaları yapıp sonra da yapabilirsiniz ama ben sanıyorum önce fermuar yapacağım. Öyle daha kolay olacak büyük ihtimalle. Fermuarın da şöyle iki ucundan şuralarını diktim. Şuradan şöyle diktim. Sona geldiğinde açılmaması ya da başa gittiğinde açılmaması için şu hale getirdim bakın.
Şimdi bunu buradan şöyle koyuyorum. Şöyle koyacağım ve buradan iğne iplikle dikeceğim. Fermuarı bu şekilde diktim. Şimdi yan parçayla gövdenin birleşimini yapacağız. Bunu da tam şuradan hizalıyorum. Bakın şeyin astarı ölçerek yaptığım için şurada 18 santimetre vardı zaten. Şu da 52 idi galiba. Onu da ölçerek yaptığım için tam astarın başladığı yerden şu iki astarı birbirine karşılıklı denk gelecek şekilde şöyle birleştireceğim. Bunu da iğne iplikle yapacağım. Yine rafya ipi iğnemize taktık. Şöyle karşılıklı alarak yapıyorum. Denk geldiği yerden şöyle bir pay bırakayım, içeride yürüteyim bunu. Bir buradan alıyorum. Bir karşıdan alıyorum. Çekiyorum. Tabii kamerada göstermek biraz zor. Belli yerleri yok zaten. Bunlar yarım şeyler olduğu için yarım sıralar da var aralarda. O yüzden sırayla gitmeyecek. Yani buradaki sık iğne sayısıyla buradaki aynı değil. O yüzden denk geldiği yerden kullanacağız şu şekilde. Bir tarafın birleştirmesini yaptım. Bakın buradan buraya kadar birleştirdim. Şu kısmı henüz birleştirmedim. Şimdi buraya sapı yerleştireceğiz. Şununla şu kısmı aynı anda yapacağız. Şimdi sapı buraya geçiriyorum öncelikle. Şimdi sap şöyle duracak ya. Şöyle. Şimdi şurayı hem arka tarafa geçerek hem de bu şu parçaları da birleştirerek yapacağım. Şöyle. Şimdi karşı tarafa geçiyorum, dışarıya çıkıyorum. Ben yan taraftan tekrar içeriye girdim. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Diğer parçaya. Girebilirsem. Buralar tabii sıkı sıkı. Tekrar içeriye giriyorum. Dışarıya çıkıyorum, pardon. Yan taraftan bir yerden diğer tarafa geçiyorum. Şimdi bu parçayı aldığım için karşıya geçiyorum. Bu şekilde burayı da tamamlayacağım. Sapı da monte etmiş olacağız. Diğer parçayı da geçirmiş olacağız. Şurayı tamamlayacağım. Daha sonra şuraya geldiğimde tekrar göstereyim ama buradan
bu kenarın birleştirmesini yapacağız ve diğer sapı takacağız. Bu kısmın birleştirmesini yaptım. Buradan geldik. Şimdi diğer parçayı yine burayı takip ederek birleştireceğim. Diğer tarafta yaptığımız gibi. Şu kalan parçaları da hep ipleri de şu arada yürütelim. Onlar da saklanmış olsun. Tekrar gizlemeye gerek kalmasın. Yine aynı şekilde karşıda yaptığımız gibi birleştirerek diğer tarafa ulaşacağım inşallah. Evet, çantamızın bütün dikişlerini tamamladım. Bu şekilde. Oldukça da geniş oldu, güzel oldu. Umarım faydalı olmuştur. Ben bu projeyi de bitirdim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.